Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere özel soslu, çok da lezzetli bir fırında çupra tarifi hazırladım. Evinizde yapabileceğiniz hem kokusuz hem zahmetsiz hem de çok sağlıklı bir fırında balık tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Bu tarifimde toplamda 3 tane orta boy çupra balığı kullandım. Öncesinde balıkların şu üst kısımlarının bulunan pullarını bıçakla şöyle kazıyarak temizledim. Aynı zamanda iç kısımlarını da güzelce yıkayarak balığı kanlı suyundan arındırdım. Şimdi balıklarımızın hazırlamış olduğumuz sosu içine güzelce çekebilmesi, aynı zamanda da her yerinin eşit bir şekilde pişmesi için her iki tarafına şöyle 2 tane çizikler atıyorum. Bu şekilde balıkları hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi özel sosumuzu hazırlamaya. Şöyle yarım limonun suyunu ve 4-5 kaşık olacak şekilde de sıvı yağı kasemin içerisine aldım. Sonrasında içerisine baharatları ekliyorum. Ben çay kaşığıyla pul biber, karabiber ve tatlı kırmızı toz biber kullandım. Burada da 1 tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi bu malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum ve ardından içerisine 2 adet sarımsağı bu şekilde ezerek ekliyorum. Hazırlamış olduğumuz bu sosu dilediğiniz tüm büyük balıklarda fırında pişirme işleminde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu karıştırarak kenara alıyorum. Ben bugün tarifimi bir borcam içerisinde pişireceğim. Öncesinde hem kolay temizlenebilmesi hem de yapışmaması için altına bir yağlı kağıt yerleştiriyorum. Balıklar pişerken derisinin yapışmaması için de bu şekilde ilk olarak altına sebzelerimi döşüyorum. Doğramış olduğum patatesleri ve yine yuvarlak olarak kesmiş olduğum soğanları güzelce yağlı kağıdın üzerine gelişigüzel dizdim. Borcam içerisinde dizdiğimiz bu sebzeler hem balığın tabana yapışmasını önleyecek, aynı zamanda balıkla birlikte pişerek lezzetli bir garnitür olarak tabakta yerini alacak. Balık için hazırlamış olduğum sostan şöyle sebzelerin üzerine gelecek şekilde fırçayla güzelce sürüyorum. Bu arada ben içerisinde sarımsak kullanmadım. Seviyorsanız bütün olarak da sarımsak da ekleyebilirsiniz. Şöyle kenarda bekleyen balıklarımı sosla buluşturmadan önce bir havlu kağıtla güzelce üzerindeki suyunu alıyorum. Balıkların hem iç kısmını hem de dışındaki fazla suyunu bu şekilde aldıktan sonra şimdi sıra geldi özel sosla buluşturmaya. Şöyle bir fırça kullanarak sosu balıkların her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum ve sonrasında balıkları borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bu arada ben tarifimi bugün borcam içerisinde yaptım. Sizler dilerseniz fırın tepsisinde de direkt bu işlemi yapabilirsiniz. Hazırladığım sosu gördüğünüz gibi balığın hem iç kısmına aynı zamanda da kesik attığım bölümlere fırçayla bol miktarda sürüyorum. Bu sosu sürdükten sonra da üzerini kapatarak dolapta en az 1 saat kadar bekleteceğim. Bu sayede balıklar sosu içine güzelce çekecek ve lezzeti ikiye katlanacaktır. Son olarak da balıklara güzel bir aroma vermesi, aynı zamanda da pişerken de balığın o ağır kokusunu azaltması için içerisine defne yaprağı yerleştirdim. Şöyle kesik atmış olduğum kısımlara da ince ince doğramış olduğum limon dilimlerini de yerleştirerek bu şekilde balığımı hazırladım. Şimdi dolapta dinlenmesi için şöyle üzerine bir streç filmle güzelce kapatıyorum ve en az 1-2 saat boyunca buzdolabında balıkları dinlendireceğim. Sizin vaktiniz yoksa eğer direkt hazırlayıp pişirme işlemi de yapabilirsiniz. Ama ben 1 saat kadar dolapta bekletip sosu da güzelce balıkların içine çekmesini sağladım. Şimdi dolaptan çıkartıyorum ve üzerine şöyle ıslatmış olduğum bir yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Bu yağlı kağıt sayesinde fırında balıkların üzeri hemencik kızarıp kurumayacak, her yeri de eşit bir şekilde pişmiş olacak. Şimdi borcamımı önceden ısıtmış olduğum fanlı fırında 200 derecede ve fırının orta tarafında pişirmeye bıraktım. Şöyle 20 dakika üzerinde yağlı kağıt serili olarak pişirdim. 20 dakika sonrasında yağlı kağıdı çıkartıyorum ve üzerinin kızarması için bu şekilde pişirmeye devam ediyorum.
Benim fırınımın ayarına göre fırındaki çupra balıkları toplamda 35 dakikada piştiler. Şöyle patateslere de bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol ediyorum ve üzeri kızardıktan sonra da balıkları artık servis için kenara alıyorum. Evinizde yapabileceğiniz hem kokusuz hem zahmetsiz aynı zamanda çok da sağlıklı bir fırında balık tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Şöyle pişen garnitürlerle birlikte biraz roka ve turp eşliğinde servis ediyorum. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fırında kurumadan içi sulu sulu yumuşacık pişen bir çupra tarifi oluyor. Sizlerden ricam bu güzel tarifimi beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.